Bu son konuşmada size herkesin kullanabileceği, 7'den 70'e herkese hitap eden bazı tasarım teknolojilerinden bahsetmek istiyorum. Benim çalıştığım firma Autodesk. Autodesk 3 boyutlu tasarım yazılımları geliştiren bir firma. Dünyanın en büyük yazılım firmalarından bir tanesi. 3 boyut nedir? Yani niye bu kadar önemli ve bu nasıl bu kadar büyük bir firma olabiliyor diye düşünecek olursanız, aslında içinde yaşadığımız dünya, yani insan eliyle üretilmiş dünyanın her bileşeni bilgisayar tasarımlarıyla üretiliyor diyebiliriz. Oturduğunuz koltuktan kolunuzdaki saate, içinde bulunduğumuz bu binadan bindiğimiz arabaya, uçağa, köprülere, otoyollara, endüstriyel tesislere, hatta büyükşehir ölçeğindeki dev tasarımlara kadar her şey artık bilgisayarlarda tasarlanıyor. 3 boyutlu olarak modelleniyor. Analizler yapılıyor, simülasyonlar yapılıyor ve ondan sonra gerçek hayata geçiyor. Çünkü modern üretim teknikleri artık bunu gerektiriyor. Eğer aldığınız bir şeyin üzerinde özellikle handmade diye yazmıyorsa, bu bilin ki bilgisayarda üretilmiştir. Tabii bu sadece fiziksel nesneler değil. Televizyonda gördüğümüz, bu bir tablet olabilir, bir televizyon olabilir, bir sinema ekranı olabilir. Orada gördüğümüz görüntülerin çoğu da artık bilgisayarda üretiliyor. Çünkü bu hem daha ekonomik oluyor, hem de normalde hayal edilemeyecek ya da normalde gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak şeyleri bilgisayarda kolayca yapabiliyorsunuz. Örneğin elinize dergi aldığınızda karşınıza bir saat reklamı çıkarsa buna daha bir dikkatli bakın. Ya da bir araba reklamı görüyorsunuz. Otomobil, her yeri ayrı parlıyor, ışıklar, farları ayrı parlıyor, çok güzel. Gerçek bir fotoğraf gibi duruyor ama aslında bunlar çok büyük oranda, yani %90'ın üzerinde bilgisayarda yapılıyor. Çünkü hem daha iyi sonuç alınabiliyor, hem de daha fazla kontrol edilebiliyor, hem de daha ucuza geliyor. Dolayısıyla bu tabii bütün üretimi ve bütün teknikleri, her şeyi değiştirmiş durumda şu anda. Geleneksel olarak bu işler aslında iş istasyonu dediğimiz bilgisayarlarda yapılırdı. 90'lı yıllar boyunca, 2000'li yıllar boyunca bu hep böyle geldi, böyle gitti. Ama malum artık bulut çağında yaşıyoruz. Yani bulut bilişim dediğimiz bir kavram var. Aynı zamanda da mobil bilişim çağında yaşıyoruz. Her birimizin elinde akıllı telefonlar, tabletler ve sürekli olarak bulut servislerine bağlı durumdayız. Yani mesela bir Gmail kullanıyorsanız, bir Facebook'a ya da Twitter'a giriyorsanız siz de bir bulut kullanıcısınız demektir. Çünkü o bilgiye her yerden, her bilgisayardan, her tabletten, her araçtan ulaşabiliyorsunuz. Tasarımın da ve mühendisliğin de bunun dışında kalması düşünülemezdi. Nitekim bu alanda da yoğun olarak faaliyet gösteren ve bunun öncülüğünü yapan firmalardan bir tanesi de Autodesk. Ufuk Hanım'ın sunumunda vardı. Parmak kullanarak yapılan işler vardı. Ben size parmak kullanarak nasıl tasarım yapılıyor, çok kısaca bunu göstermek istiyorum. Bu kısa videoda mimarlar için bu kavramsal mekan tasarımı yapıyorsunuz. Yani bina tasarımı yapıyorsunuz. Ama bulut servislerine bağlı olduğunuz için mesela uydu fotoğrafını getiriyorsunuz oraya. Ya da size o bölgenin bütün güneş durumunu söylüyor. Nerenin aydınlık, nerenin karanlık olacağını daha en başta görebiliyorsunuz. Ve bu şekilde sezgisel dediğimiz bir şekilde tasarımınızı tamamlıyorsunuz, kavramsal tasarımı, ve sonraki aşamalar için artık tablette devam edebilirsiniz ya da bilgisayarda devam etmeye devam edebilirsiniz. Tabii yaptığınız her şey bulut servisleri vasıtasıyla kendi hesabınızla da entegre bir şekilde çalışıyor. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi pek çok uygulama var. Bu arada bu ücretsiz bir uygulama ve hem Android için hem iOS sistemler için, yani Apple'ın tabletleri için indirip ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu beraberinde başka bir şey daha getirdi. Sadece profesyonel tasarımcılar için değil, herkes için tasarımda yeni bir çağ başlıyor. Dolayısıyla artık herkes birer yapıcı veya birer tasarımcı olabiliyor. Şu an ekranda bir 3 boyutlu printer var. 3 boyutlu printerlar hakkında özel bir ilgi duymuyor olabilirsiniz ama gittikçe daha çok haberin çıktığını göreceksiniz. Ve bu haberler artık ana akım medyada da gözükmeye başladı. Örneğin 3 boyutlu printerlarla yapılan büyük nesneleri hepimiz görüyoruz. Mesela bir uçak yapılabiliyor 3 boyutlu printerla. Ya da en son birkaç hafta önce çıkan bir haberde bir evin 3 boyutlu printerla yapıldığı anlatılmıştı. Bunun gibi çok farklı alanlarımıza giriyor bu konu. Aşağıda da mesela 3 boyutlu printerlarla yapılmış çeşitli nesneler görüyorsunuz. Bunlar aslında öğrenciler tarafından yapılmış nesneler. Dünyanın dört bir yanında bu tip projeler, bu tip etkinlikler sürekli sürdürülüyor. Peki herkes evine koyabilir mi? Belki şu an için değil, çünkü fiyatları hala birkaç bin dolar mertebesinde. Dolayısıyla her eve girmesi için şu an biraz erken. Ama başka şeyler de var. Mesela 3D Hubs diye bir servis görüyorsunuz.
Buna üye olduğunuz zaman sizin evinize en yakın olan 3 boyutlu printer'ı buluyor. Eğer siz bir printer sahibiyseniz ve kendinizi buraya kaydettiyseniz en yakınınızdaki printer sahibinden teklif alabiliyorsunuz ve ondan sonra da doğrudan kendisine gönderip o nesneyi basmasını ve size geri göndermesini sağlayabiliyorsunuz. Tabii burada yapıcı kültürü, yani bu maker dediğimiz şey sadece 3 boyutlu printerlarla alakalı olan bir şey değil. Şunu da görüyoruz. Mesela robot yarışmalarına duyulan ilgi gittikçe artıyor. Öğrenciler daha fazla ilgi gösteriyorlar. Ya da elektronik alanında işte Arduino dediğimiz küçük mini robotlarla çalışan kulüpler oluşuyor, öğrenci grupları oluşuyor. Ben elektronik okudum, elektronik mühendisiyim ve benim zamanımda, 20 yıl önce bunu okuduğumda böyle şeyler biraz yani inekçe tabir edeyim uygun bir dille. Yani öğrenciler böyle şeylerle pek uğraşmazdı çünkü o zamanın ruhu bunlara çok uygun değildi. Ama şimdi bunu görüyoruz ki bir şeyler üretmek ve bunu paylaşmak artık havalı bir şey olmaya başladı. Yani bu sadece 3 boyutlu baskı olayı değil. Ekranda yine Instructables diye bir site var. Her ay aşağı yukarı 20 milyon ziyaretçisi var bu sitenin. Ve kek yapımından bir metal zırh yapımına kadar her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Kendi yorumlarınızı ekleyebiliyorsunuz ya da yaptığınız bir şeyi aynı şekilde paylaşabiliyorsunuz. Bir sonraki aşamaya gidelim. 3 boyutlu baskı teknikleri ya da nano tasarım dediğimiz ya da biyolojik tasarım dediğimiz noktaya geliyoruz. Burada bir karaciğer dokusu görüyorsunuz. Bu 3 boyutlu printerlarda basıldı. Ocak ayında bununla ilgili bir haber çıktı. Organova isimli bir firma ilk defa olarak canlı bir karaciğer dokusunu gerçekleştirdiler. Baskı yoluyla gerçekleştirdiler. Şu an bunu tüm boyutta bir karaciğer olarak tabii mümkün değil. Henüz o aşamaya gelmedi. Ama şu anda ilaç testlerinde kullanılıyor. Yani karaciğer için ya da normal üretilen bir ilacın hangisinin karaciğer için zehirli olup olmadığı daha en başta anlaşılabiliyor. Böylece klinik testler çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ama çok uzak olmayan bir gelecekte bütün organların, transplantasyon için basılmış organların üretildiği bir çağa doğru gidiyoruz. Bir başka örnek, Autodesk'ten bir proje bu. Project Cyborg. Gerçekten bunu okuduğum zaman çok heyecanlanmıştım. Çünkü nano mertebede, yani nanometre mertebesinde tasarımlar yapmanıza olanak sağlıyor bu proje. Henüz daha araştırma aşamasında tabii. Henüz daha halka açılmış bir şey yok. Ama bunu kullanarak mesela bir DNA sarmalını tasarlayabiliyor olacaksınız. Ve hatta bunu basabiliyor olacaksınız. Şu an DNA'lar basılabiliyor. Virüsün DNA'sı basılabiliyor şu anda. Ve bu tamamlandığında, şu an bir Autodesk'in araştırma projesi bu. Tamamlandığında bulut üzerinde çalışan ve herkesin erişebildiği bir sistem olarak halka sunulacak. Yani herkesin kullanabildiği bir şey olacak. Şimdi bu kadar yapıcıların çoğaldığı, bu kadar tasarımcıların çoğaldığı ve demokratize olduğu bir ortamda tabii ki araçlara ihtiyaç var. Autodesk burada gerçekten önde gelen firmalardan bir tanesi. Çok sayıda tasarım aracı üretiyor ve bunları son kullanıcılara sunuyor. Burada ekranda gördüğünüz uygulamaların hemen hepsi ücretsiz. Mesela işte Sketchbook, bir tablet kullanarak parmağınızla çizim yapabiliyorsunuz ve 25 milyon kere indirilmiş durumda bu uygulama. Ya da Pixlr kullanarak resimler çekebiliyorsunuz. Bunlar üzerine filtreler uygulayabiliyorsunuz. HomeStyler'la evinizi dekore edebiliyorsunuz. Evinizin fotoğrafını çekip 3 boyutlu olarak yani iç mimar olmadan mükemmel tasarımlar yapabileceğiniz bir uygulama, ben de kullanmaktan zevk duyuyorum. Ama özellikle bu aile içinde birkaç tanesi var ki eğitim sistemimize de, teknoloji ve tasarım dersine de fayda sağlayabileceğine inanıyoruz. Bunlar işte 1-2-3D ailesi olarak adlandırdığımız bir grup uygulama. Burada solda gördüğünüz 1-2-3D design, yani tasarım. Burada primitif nesneler kullanarak ya da daha karmaşık bloklar kullanarak hemen her şeyi tasarlayabiliyorsunuz. Daha sonra bu tasarımlarınızı, bu arada tablette olabiliyor bu, Windows'ta, Mac'te ya da direkt browser üzerinden, tarayıcı üzerinden de çalışabiliyor. Daha sonra mesela aşağıda gördüğünüz gibi şey yapabiliyorsunuz, bir 3 boyutlu baskı çıktısı alabiliyorsunuz. Bu eklemleri hareket eden bir robot gerçekten. Ya da başka bir kardeş uygulamasını kullanarak bundan kesitler oluşturabiliyorsunuz. Size lazer yazıcıya göndermeye hazır kesitler veriyor ve bu kesitleri bir araya getirerek mesela bu sağda gördüğünüz ahtapot heykelini, ahtapot maketini sıfırdan oluşturabiliyorsunuz. Burada tabii öğrencilerin 3 boyutlu düşünme ve nesneleri monte etme, oluşturma, yapma kavramlarına çok olumlu faydası olacağına inanıyoruz. Tabii ki bütün bu uygulamalar da aynı şekilde ücretsiz. Burada başka bir ilginç uygulama, daha doğrusu bir seri. Her şey sıfırdan tasarlanmıyor artık.
Bakın burada baba çocuğunun fotoğraflarını çekiyor. Farklı açılardan. 360 derece. Daha sonra bunları buluta yüklüyor. Ve buluttaki bilgisayar bunun bir modelini oluşturuyor. Devamına bakalım. Yani burada birkaç aşama var. Önce gerçek bir nesnenin modelini oluşturdu bilgisayarda. Bu çok daha kompleks projelerde de kullanılıyor bu teknoloji. Mesela şehirlerin fotoğrafını, binaların fotoğrafını çekerek koca bir şehrin 3 boyutlu modelini oluşturmaya kadar giden yöntemlerle kullanılabiliyor. Bu aynı teknolojinin, bulut üzerinde çalışan bir teknolojinin öğrenciler için uyarlanmış hali aslında. Daha sonra bundan fabrikasyon yöntemleriyle işte 3 boyutlu baskı ya da işte bu kesit yöntemiyle nasıl maket oluşturduğunu gördük. Hatta çocuk burada şunu da yapabiliyor. İşte farklı nesneleri bir araya getirerek mesela bir centaur, farklı bir at adam şeklinde bir form oluşturdu. Bu da oldukça heyecan verici. Başka bir örnek de kısaca göstereceğim. Burada da yine gerçek hayatta normalde olan bir elektronik tasarımın bilgisayara aktarılmış halini gördük. Normalde işte bu test boardlarla uğraşılır elektronik tasarımlar yapmak için ama artık bunu dahi bilgisayarda yapabiliyorsunuz ve yaptığınız her şeyi başkalarıyla paylaşabiliyorsunuz. Yine öğrenciliğimden örnek vereyim. Bu bizim o zamanlar yaptığımız, uğraştığımız şeyler değildi. Çünkü ne bu kadar paylaşım imkanı vardı ne de bu kadar kolay araçlar vardı. Özetlemek gerekirse Autodesk açısından tabii bunlar tüm dünyada hayata geçirdiğimiz bazı programların sonuçları. Biz eğitim kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Profesyonel tasarım araçlarına da yani konuşmamın başında bahsettiğim araçlara da bütün öğrencilerin, eğitim kurumlarının ücretsiz erişimi söz konusu. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile de protokoller imzaladık. Bunun dışında öğrenme kaynakları da şu anda herkesin erişimine açık durumda. STEAM dediğimiz yani fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik dediğimiz matematiğin baş harflerinden oluşan STEAM için bir hazır müfredat var. Bu İngilizce şu anda ama Türkçeleştirilmesi için de projelendirme yapılıyor, çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca da eğitimcinin eğitimi programlarını sürekli hayata geçiriyoruz. Özellikle eğitimcilerle ve bu konulara meraklı öğrencilerle hiçbir işbirliği fırsatını kaçırmak istemiyoruz. Onun için herhangi bilgi duyduğunuz konu olursa lütfen bizimle temasa geçin. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.